İdris, Süleyman Ağa'nın kızına sevdalanmış. Olmaz öyle şey! Onlarla aramızda kan var! Öfkelenme Hasan ağam. Bu da bir çeşit intikam. Yeşilçam'ın aykırı oyuncularından haksızlıkla bozuk düzene karşı kavgası olan, ya hep ya hiç gibi inadı olan, kimisine göre arıza, maraza sayılan ama yine de bu yönünü tutan oyuncu, aykırılık seçilmiş deliliktir diyen yeşil gözlü dev adamın hikayesidir bu. Süleyman Ağa başlık olarak çok şey istedi. Bana ne ulan? Kızı ben mi alacağım? Başlığı ben mi vereceğim? Bana ne ulan? Tuncer Necmioğlu 17 Aralık 1936 yılında Kafkas kökenli bir ailenin oğlu olarak Diyarbakır'da doğmuştur. Bir abisi vardır. İlkokulu Diyarbakır'da, ortaokulu Konya'da okur. İlkokul 5. sınıfta Karagöz ekibi kurup Diyarbakır'da olay olacak bir gösteri yapar. Okulda sahnelenen piyeslerin hepsinde rolü vardır. Lise yıllarında babasını kaybedince Diyarbakır'a orada görev yapan abisinin yanına döner. Kazandığı ilk yüksekokul İstanbul Tıp Fakültesiydi. Aile bu bölümü çok okumasını istese de Tuncer bu bölümü okumaya isteksizdir. Ertesi yıl sınava tekrar giren oyuncu İTÜ Makine Mühendisliğine geçti. 1955-56'da İTÜ Tiyatro Topluluğunu Gençlik Festivali'nde izlemiş ve oldukça etkilenmiştir. 1957'de İTÜ Tiyatro Topluluğu'nun oyuncularından biriydi artık. Rol aldığı ilk oyun Kralın Kaderi olur. Sahnedeki etkinliği üniversite tiyatrosunda yıllarca sürer. Anladım, için rahat değil. Git hadi, git konuş. Sağ ol. Şehir tiyatrolarından İTÜ'de sahneye çıkması 1961 yılına kadar devam eder. Tiyatroyu yarı amatör hale getirerek Anadolu turnelerine çıkar. 1963'te İstanbul Halk Oyunları sahnesindeydi. Ankara turnesi sırasında kendi içlerinde ayrışma yaşayan Ankaralı tiyatroculardan bir teklif alır. Bunun üzerine 1964'te Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluşuna katılır. 1964'te Ulvi Uras Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya başlar. Tövbe faiz de almıyor. 5500 liraya 6 ay için 2500 lira paradan mı sayılır? Senin de geçimin bu yüzden. Tuncer Necmioğlu sinema hayatına 1965'te Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra başlar. Onun da hayatı Yılmaz Güney ile yolları kesişen tüm oyuncular gibi değişir. Oyuncu Yılmaz Güney ile tanışmasını yıllar sonra şöyle açıkladı. Sinemayı Güney ile birlikte öğrenmeye başladım. Disiplinli, inatçı, kin doluydu. İlk filmimizde kan kardeş olduk ve bir daha hiç ayrılmadık. Beyaz Atlı Adam Yılmaz Güney ile oynadığım ilk filmdi. Bu filmi Hudutların Kanunu, Kızılırmak Karakoyun, Eşref Paşalı, Kozanoğlu, Eşkıya Celladı, Umutsuzlar ve babanın da bulunduğu 16 başka film izledi. Cemal arkadaş, senin yükün ağır. Seneler böyle düşünceyle geçmez. Kendine bir meşgale bulsan iyi olur. Lütfü Akat'ın Sırat Köprüsü, Atıf Yılmaz'ın Toprağın Kanı ve Yarın Bizimdir, Tuncer Önder'in Ayaşlı Kiracılar ve Yağmur'u Beklerken, Halit Refik'in Karılar Koğuşu, Tuncer Necmioğlu'nun oynadığı diğer filmlerdir. 1967'de Halk Oyunları topluluğu için Tuncer Kurtiz, Engin Aydın, Umur Bugay ve Müjdat Gezen bir arada yer aldı. Tuncer Necmioğlu beşli bir ortaklıkla yeni topluluk perdeleri Devri Süleyman adlı oyununu açtı. Sahnelenen oyundan değil ama topluluğun çalışma tarzından dolayı bir ilki imza atarak sahnelerde olay yarattılar. İstanbul ve Ankara'da 17 oyun sahnelenir. İstanbul'da Devri Süleyman oyunlarına soruşturma açılır. İlk oyunun ertesi günü sahne mühürlenir. Danıştay'a başvurup yürütmeyi durdurma kararı alınır. 1968 Ocak ayında İstanbul Halk Oyunları sahnesi yıkıldı. Ancak Tuncer Necmioğlu ve ekibi bir hafta içinde pes etmeden tekrar sahne alırlar. 1969'da sergiledikleri Pir Sultan oyunu Elazığ ve Tunceli'de yasaklanır. Tuncer Necmioğlu ve oyuncuları gözaltına alınır. Kamuoyu baskısı artınca 9 gün sonra serbest bırakılırlar. Nesli tükenmiş bir tipsin Don Kişot! Ulan karın tabii kızacak sana. Uyan ulan uyan, kendine gel şaşkın! 70'li yıllar 12 Mart balyozuyla oluşan baskılar Tuncer Necmioğlu'nu da etkilemiştir. Sinemaya ara veren oyuncu İstanbul Kartal'da tavuk üretim yeri açarak ekonomik olarak kendini bir dönem idame ettirmeye çalışır. Usta oyuncu şehir tiyatrolarından sonra 1978'den sonra devlet tiyatrosuna geçer. Bunun nedeni ise maddi olarak ayakta kalmak için yaptığını söyleyen oyuncu, devlet tiyatrosu için zararı çok oldu. 12 yıl kör geçti. Memur olmamak için tıbbı bırakmış, mühendisliği bitirdiğim halde yine de sahneyi tercih ettim. Yıllar sonra sahneleri bırakıp devlet tiyatrosu memurluğuna geçmek zorunda kaldım. Zararı çok oldu ama emekliliğim de ondan kazandım der.
Tuncer Necmioğlu 12 Eylül'de tutuklanıp işkence gören sanatçılar arasındadır. Gözaltından serbest bırakılır ama yurt dışına çıkması ve pasaport çıkarması yasaklanmıştır. Usta sanatçı bu durumu protesto etmek için 1999 yılına kadar sakallarını kesmez. 1980'de TRT'nin ilk renkli filmi Orman'a yönetmenlik yapar. 1973'te Başlık Parası isimli filmde ilk kez senaristliğe soyundu. 1992'de senaryosunu yazdığı Savcı isimli dizinin yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu Kadir İnanır yapar. Sanat hayatı boyunca 100'den fazla oynadığı filmlerle Türk seyircisinin beğendiği önemli karakter oyuncularından biri olmuştur. Yılmaz Güney'in hemen hemen bütün filmlerinde beraber oynarlar. Tuncer Necmioğlu 1990 Karılar Koğuşu isimli filmdeki rolüyle 27. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alır. 1992 yılındaysa Yağmur'u Beklerken isimli filmdeki rolüyle 29. Antalya Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı oyuncu ödülünü alır. 1978 yılında başladığı devlet tiyatrosundan 1994 yılında emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra köşesine çekilmeyen usta oyuncu dizi oyunculuğu da yapmıştır. Berivan, Kır Çiçekleri, Gölge Çiçeği, Hacı, Hanımın Çiftliği, Deli Divane, Yangın Ayşe gibi birçok dizide rol almıştır. Rol aldığı en son filmse 1998'de çekilen ve Deniz Gezmiş'le arkadaşlarının idamını konu alan Hoşça Kal Yarın filmidir. İçerideki arkadaşlar nasıl? Selamlar var. Durumlar iyi ha? Durumlar çok iyi. İzci kampında gibiyiz. Burada kötü olunur mu? 1999'da siyasete atılan oyuncu, İşçi Partisi'nden belediye başkanı adayı oldu. Kazanamayınca bir daha da denemedi. Kansere yakalanan usta oyuncunun birçok Yeşilçam oyuncusu gibi önceliği para pul olmamıştır. Hasta yatağında bile yeni projelerin hayalini kuran oyuncu bir röportajında düşüncelerini şöyle dile getirir. 62 yaşındayım ve gözlerimde hala pırıltılar var. Ya hep ya hiç gibi inadım var. Bu bir meziyet, bedeli ağır oluyor. Kimine göre bir arıza olarak görülmemde bu yönümü seviyorum. Aykırılık seçilmiş bir deliliktir der. Yaşama dair umutlarım hatta projelerim var. Yılmaz Güney'in Boynu Büküklerini çekmeyi planlıyorum. Bu filmi 4 mevsim çekmek istiyorum. Yılmaz'a nasip olmadı ama benim ona sözüm var der. Biliyor musun, dışarı çıktığıma ne kadar seviniyorsam, seni burada bir anlamda yalnız bıraktığıma da o kadar üzülüyorum. Usta oyuncunun son evliliğinden 2 erkek çocuğu olmuştur. Birinci oğlu doğduktan sonra ateşli hastalıktan hayatını kaybeder. Diğer oğluysa zihinsel engellidir. Tuncer Necmioğlu 2006 yılında başrollerinde Tuncel Kurtiz, Aytaç Erman, Dolunay Soysert, Fikret Kuşkan, Mehmet Akif Alakurt'un oynadığı Hacı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alır. Usta oyuncu sağlık sorunları sebebiyle zamanla çalışamaz duruma gelir. Yanık Koza dizisinde rol alırken durumu gittikçe ağırlaşır. Yapımcının eve gidip istirahat et, paran ödenecek teklifini kabul etmeyecek kadar da gururludur. Sanat hayatı boyunca paraya önem vermemiş, bir evi bile olmamıştı. Usta oyuncu hayata veda etmeden son isteği ise eşiyle oğluna bir ev almaktır. Çok geçmeden 19 Ağustos'ta oğlunun doğum gününde hayata veda eder. Eşi Songül Hanımsa o günleri şu sözlerle açıklar. 19 Ağustos çocuklarımızın yaş günüydü. Tuncer fenalaşınca hastaneye götürdüm. Hastane odasında gözlerini açtı ve aslan oğlum dedi ve gitti. Belli ki oğlunu görmek onu huzura kavuşturmuştu. Kızın gözü açılınca ona öyle bir tekme vurur ki sen bile şaşarsın. Bu kadar senelik barcıyım, kadınları iyi tanırım evelallah. Hayattaki en büyük ideali Nazım Hikmet'in İnsan Manzaraları eserini sergilemekti. Ama maalesef olmadı. 70 yaşında hayata veda eden usta oyuncu, 50 yılı geçkin sanat hayatında ardında sayısız kıymetli eser bırakır. Usta oyuncunun isteği üzerine naaşı kızıl örtüyle örtülürken, tören yine sanatçının çok sevdiği Ruhi Su tarafından seslendirilen Giziroğlu Mustafa Bey türküsüyle sona erer. Yeşilçam'ın bu inatçı, emektar oyuncusunu saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hekimoğlu derler benim aslıma, aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime.